Beklediğiniz gibi oldu mu, olmadı mı? Nasıl değerlendirmek lazım? Finalist başlasın ya. Finalist başlasın. Peki finalist başlasın. Evet, önce iki takımı da tebrik etmek lazım. İyi mücadele oldu. Oyunu çirkinleştirmeden, sertlik düzeyi çok yükselmeden, zaman zaman temponun yükseldiği, keyifle izlediğimiz bir maç oldu. Ama maç öncesinde söylediğimiz gibi yani Galatasaray'daki geniş kadro, ideale yakın 11. Yani daha ağır basıyordu. Zaten kağıt üzerinde de favori olarak görünüyordu. Çünkü Trabzonspor'daki en kilit oyuncuların olmayışı bir dezavantajdı. Ona rağmen Trabzonspor iyi mücadele ettiğini söyleyebilirim. Çünkü zaman zaman iyi geriden oyun kurarken iyi çıkışlar yaptı, pozisyonlar da buldu. Ama belli bir noktaya kadar direnebildi Galatasaray'a karşı. Galatasaray her zamanki gibi topa da sahipti. İstediği zaman tempoyu arttırdı, düşürdü. Zaman zaman Trabzonspor'un geçiş oyunlarında, geriye koşularında hep söyledik. Galatasaray'ı en çok zorlayacak konulardan biri geriye koşmalardı. Bunu Trabzonspor zaman zaman yaptı. Ama işte Galatasaray'da skoru değiştirecek ayakların çok oluşu farkın açılmasında etkili oldu. Ya bugün Galatasaray'dan baktığımızda yani Sané her zamanki gibi kalitesini ortaya koydu. Barış Alper aynı şekilde. Icardi belki maç içerisinde çok fazla görünmedi ama Eren'e yaptığı asist, attığı gol. Harikaydı. Zaten kaliteli bir golcü. Bunu yapıyor. Zaten evet tempo olarak belki eski seviyede değil. Hem yaş olarak hem sakatlıktan döndükten sonraki süreci de öngörürsek ama her zaman sahada varlığıyla hep rakiplere bir korku salıyor. Ceza sahası içerisinde buluştuğu zaman gol atma yüzdesi çok yüksek. Eren'e attığı pas muazzamdı. Sara iyi oynadı. İlkay belki istenen seviyede değildi ama Okan Hoca da rotasyon olarak Torreira'yı soktu onun yerine. Yani maçın başından sonuna kadar Galatasaray'ın kontrolüne geçen bir maçtı. Trabzonspor da elinden geldiğince mücadele etti. Ama Trabzonspor adına şunu söylemek lazım. Bazı oyuncular gerçekten Trabzonspor seviyesine daha gelememiş. Bukari çok fırsat verildi. Çok beklentiler transfer edildi ama hala o beklentileri karşılayamadı. Serdar aynı şekilde. Pina'yı bugün çok formsuz gördüm. Ozan elinden geldiğince alışık olmadığı mevkide Sané'ye karşı oynamak da çok zor. Ozan'a da bir şey diyemiyoruz. Ama keyifli bir maç oldu. Galatasaray kazanmayı bildi. Artık yarın Fenerbahçe Samsun maçının galibi de cumartesi günü güzel bir final olacak. Hocam? Kalite farkı ortaya çıktı. Yani kalite farkı ortaya çıktı dediğimiz zaman özellikle Trabzonspor'un girdiği pozisyonda ve değerlendiremediği Galatasaray'ın bunun nispeten daha az pozisyona girip değerlendirdiği bir pozisyon. Yani bu da kalite farkını ortaya çıkarıyor açıkçası. Yani Trabzonspor'da bugün ayakta kalan herhangi bir futbolcu şu iyiydi, şu kötüydü diyemiyoruz. Hepsi kötüydü çünkü. Yani Galatasaray'a karşı oynamak çok kolay değil. Bu kadar eksiğe rağmen direnç gösteremediler. Savunma Aslında olarak- kötü başlamadılar. Yani kompakt bir oyun, özellikle gole kadar çok net pozisyon vermedi ama golden sonraki dağılış çok açıklanabilir bir durum değil. Yani istatistiklere muhakkak girecekler. İlker Hocam girecekler. Evet, Trabzonspor çok daha fazla, daha az topla oynadı. Galatasaray çok daha fazla oynadı ama gole kadar çok böyle aman aman bir pozisyona girmedi. Sokmadı Trabzonspor. Golden sonra dağılmaya başladılar. Ya aslında ikinci yarıya daha cesaretli bir futbolla oynamaya başladı. Topa biraz daha fazla sahip olmaya çalıştılar. Arkaya daha fazla koşu yapmaya başladılar. 2-1'den sonra Olaik Bey ile 2-2'yi yakalayabilirdiler. Hani o olmadı, döndü top, 3 oldu. Galatasaray'ın rölantiye aldığı her maçta aslında biraz zorlandığını görebiliyoruz. Ama Galatasaray ne zaman vites yükselttiği zaman da çok rahat bir şekilde gol attığını da gördük açıkçası. Savunma bugün olarak çok fazla pozisyon vermedi mi Trabzonspor? Biraz rahat pozisyon vermedi mi? Normal mi bu? 1-0'dan sonra. Yani Yani 1-0, 1-0'a 2-0 kadar çok net bir pozisyon vermedi açıkçası. Çok yani benim hatırladığım kadarıyla vermedi. 38. dakikaya kadar çok net bir pozisyon. Hatırlamıyorum Galatasaray'ın ama golden sonraki hani duruşu, oradaki sahanın içerisindeki mücadelesi ama hep söylüyoruz. Yani eksikler çok önemli eksikler Trabzonspor'da. Orta saha hiç yoktu. Defans hiç yoktu. Yani biraz önce Sabri Hocam söyledi. Yani Barış'a karşı, Yunus'a karşı ki Yunus bugün çok iyi bir form grafiği çizmedi açıkçası ama golünü attı sonuçta baktığınızda. Sané'ye karşı, onlara karşı oynamak çok kolay değildir. Özellikle Ozan'ın oynamadığı, ilk defa belki de oynadığı bir mevki diye hatırlıyorum. İlk defa mı oynadı Ben de bilmiyorum ilk ama. defa Yani hatırlıyorum. Sağ bek İlk defa oynamışlığı var ama oynadığı bir sol bek ilk mevkide defa. Sané'ye karşı oynamak kolay bir iş değildir. Üretkenlikte ikinci yarı biraz daha fazla Trabzonspor biraz üretti ama dediğim gibi yani Sabri Hocam doğru bir şey söyledi şu yani bazı oyuncuların Trabzonspor seviyesinde olmadığını çok net bir şekilde gördük açıkçası. Yani her ne kadar sizin kulübeniz zayıf da olsa her ne kadar ilk 11'deki bazı oyuncuların zayıf da olsa sonuçta Galatasaray'a karşı oynarken de iyi mücadele etmek zorundasınız. Yani her şeyi yapabilirsiniz ama kötü koşamazsınız, kötü mücadele edemezsiniz. Yani Trabzonspor'da bazı oyuncular maalesef ki o seviye halen daha gelememiş. Ki bu kadar fırsat varken bu fırsatı değerlendirmemek kötü oldu. Yani kendi adlarına kötü oldu.
çok net bir şekilde şunu gördük. Trabzonspor'un çok acil bir şekilde transfer yapması gerektiğini de Nerelere mesela? her yere. Her yere. Abi her yere Yine yani. transfer yaptılar hocam bu sezon zaten. Ama şöyle bakman gerekiyor. Şimdi bundan sonraki sürece baktığınızda ligde oynayacak. Evet 3 tane 4 tane oyuncusu gelecek ama o mesela Olay'ın olmayışı orta sahayı çökertiyor. Tamam. Savic'in orta sahada defansta olmayışı defansı çökertiyor. Sol bekiniz Mustafa olmadığı zaman sol bekiniz yok. Yani çok bu pozisyonlarda oyuncuya ihtiyacı var Trabzonspor'un. Ligde belki idare edersin ama ondan sonraki süreç içerisinde bu çünkü kısa bir şey değil. Süreç değil. İlker hocam siz ne tarafından görüyorsunuz karşılaşmayı? Ben Trabzonspor'un çok pozisyon verdiğini düşünüyorum Galatasaray'a. Yani Şöyle oyunun içerisinde ilerleyen dakikalarda verdi belki. Ağır favori Galatasaray'dı diye başlamıştım ilk maç öncesi. Aynen, siz programda. söylemiştiniz. Öyle de oldu. Yani ben beklediğim gibi bir maç izledim açıkçası. Trabzonspor'un özellikle omurgasındaki eksiklerin işin savunma tarafında sıkıntılar çıkarabileceğinden bahsetmiştik ki onlar da çıktı. Nasıl maç oldu? Galatasaray topa hakim olarak başladı ki bunu bekliyorduk hepimiz. Fakat Trabzon biraz ön alan baskısıyla başlar gibi oldu. Oyunun ilk başlarında, ilk dönemine baktığımız zaman biraz önde baskı yapmaya gayret etti. O baskı kırıldıktan sonra geldiler kendi savunmalarına, kendi birinci bölgelerine geldiler ve orada beklediler. Maçtan önce Mehmet Hoca söylemişti, ben de desteklemiştim. Galatasaray'ı geri koşturmak lazım diye. Aslında ilk devre 4-5 pozisyonda bunu Ama o zaman yaptı. iyi yaptı Yani Trabzon. ve Galatasaray'ın orta sahasındaki çok fazla koşmayı sevmeyen oyunculardan dolayı da Trabzon gidebildi Galatasaray kalesine. Orada yani olabilecek pozisyonlar yakaladı. Orada da işte o gün hocanın söylediği kalite farkı devreye giriyor. Yani orada Galatasaray'a karşı bu kadar geri koşturup pozisyon yakaladığınızda işi bitirmeniz lazım. Sonra ne oldu? Bir anda Galatasaray işte 38 güzel bir gol. Uzatmalarda bir tane daha 2-0 Trabzonspor'un gardı düştü. İşin enteresan tarafı şu. İkinci yarı iyi başladı. Oleikbe kaçırdı. Kendi kaleleri. Üçüncü Gol. golü kalesinde gördüm. Yani Evet. Oleikbe'nin o arka direkte vuramadığı top aslında maçın kırılma anıydı. Evet. 2-2 olsa Belki belki de 2-2 olsa daha farklı. Galatasaray gene kazanabilirdi. Gene kazanabilirdi, Çünkü evet. kalitesi belli ediyor zaten yani Galatasaray takımının. Ama sonra bir üçüncü gol attılar. İzlemek lazım. Ya müthiş bir gol attı Galatasaray. Hakikaten Barış'ın oradaki çabası, topu taşıması, Sané'nin bireysel vuruyormuş gibi yapıp çekip Yunus'a al kardeşim sen at demesi falan hakikaten görülmeye değerdi. Futbolun güzel taraflarıydı. Ya Sané ve Barış gibi iki tane kanat oyuncusu var. Yani ben yıllarca bek oynadım. Karşılarında oynamak istemem. Böyle sen ister misin hoca? Ha hocam sen zorlanırsın yani. Ya vallahi yani ki biz de çabuk oyunculardık ha. Yani beni öyle kolay kolay yakalardım adam ama. Hele bir de öndekiler yardıma Öyle gelmedi. gelme yandım yani. Dolayısıyla hakikaten çok etkililer. Hiç olmadık bir anda ki Sané kalite. Mesela Barış biraz daha böyle topla boğuşan tip ama Sané kaybetmiyor topu ya. Yani çizgide de olsa kaybetmiyor. Arkasında adam olsa da bugün kaybetmiyor. keyifli oynadı resmen. Ya oynadığı oyundan da keyif alıyor. Arkadaşlarını da oynatıyor. Büyük güç. Şimdi dolayısıyla da belki evet Yunus çok oyunda gözükmedi. Icardi çok oyunda gözükmedi ama biri gol attı. Öteki bir gol bir asistle tamamladı. Sonuçta Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı ki mesela Okan Hoca'nın Torreira hamlesi de doğruydu. Oyun 2-1'e geldi, İlkay'ı aldı oradan. Baktı işte birazcık savunmada sıkıntı yaşayabilirim. Oyunda 2-1'e geldi. Zaten o değişiklikten 2 dakika sonra Galatasaray 3. golü de bulunca iyice rahatladı. Tabii Torreira da girdi mi başka türlü oluyor Galatasaray. Yani o Geçemiyorsun. Yok, yani orada Her yerden çıkıyor. bir Çin Seddi gibi abi orada her şeye gidiyor adam. Her topu kazanıyor. Okan Hoca şuna da sevinmiştir. Soktuğu oyunculara bakıyorsun. Lemina, Torreira, Kazımcan. Yani Kazımcan asiste var. aynen öyle. Geldi. Yedek kulübesi de eşliyse Zengin. şey yapıyor. Çeşitleniyor ki daha da Osimhen falan yok piyasada yani. Singo yok. Singo yok, Osimhen yok, Jakobs yok. Diyorsun yani kim lazım transferde? Sabri Hoca da dedi ki ben yani çok da Olmasa da ben bir şey demem acil yani. ihtiyaç yok diye. Hakikaten acil ihtiyaç yok. Sadece belki alternatif takımın dönmesi yani. İşte bu Fenerbahçe maç öncesi bir krize girmişti ya. O da hep bütün sakatlıklar aynı anda gelmişti. Onların olmasını engelleyecek çeşitlilikte oyuncu olursa olur. Yoksa ben de çok Böyle Galatasaray'ı- oyuncu bulmak da kolay değil. Değil hocam Devre yani. arasında kolay değil. Hocam yani yıllar içerisinde teknik direktör takımı olmuyorsanız alacaksınız oyuncuları yetiştireceksiniz bir noktaya getireceksiniz. Şampiyonlar Ligi Türkiye'de olması çok zor rekabetçi lig yüzünden. Hem soruyu soruyorsun hem cevabını veriyorsun. Hayır, hayır. Tamam biz Şuraya gelecektim. İlk 24'ün içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde bu formatında olmak zaten bizim ülkemizden çıkan takımlar için büyük başarı. Aynen. Zaten olabileceği bu. Yani harcanan paralarla ilk 24. Yani öyle çeyrek finaller eskiden olabiliyordu ama çok kolay işler değil. Çeyrek finaller, yarı finaller Şampiyonlar Ligi'nde. Bir de orada hani elendin mi Avrupa UEFA'ya kayıyordun. Evet oradan devam Farklıydı, ediyordu. oradan devam ediyordun falan bir şekilde ama şimdi hakikaten çok zor yani. Hayır, şimdi Galatasaraylar diyor ya transfer olsun Şampiyonlar Ligi'nde şöyle yapalım böyle yapalım. Ya o çok kolay değil Galatasaray'da şu an. transfer değil, Galatasaray'da sakatlık olması. Sakatlık da bence Yani sakatlık Şampiyonlar Ligi'nin olması. Sakatlık temposu olduğu zaman yüzünden de denge oldu biraz. bozuluyor. Etkiler. Çok aynı etkiliyor. oyunculara, aynı Yani oyunculara sakatlık yükleniyor. olduğu zaman etkiliyor. Çok özür dilerim. Senin baştan hocam bir Galatasaraylı arkadaşım şey yazdı da bir tane tek şey vardı. Bir pozisyon vardı. Barış'ın
O biraz önce dedim ya çok net hatırlamıyorum diye. Yok benim Barış'ın- önümde vardı da ben devam ediyoruz diye söylemedim. Barış'ın Barış'ın bir pozisyonu var, pozisyonu vardı. avuta çıkan. Salah'ın bir şutu var. Onana'nın kurtardığı 25'te. Barış Alper'in 19'da bir şutu var. Bir tane de Sara'nın kafa vuruşunu kucağına aldı ama kenardan gelen bir pozisyonu, toptu. evet. Aynen. Yani Şey- iyi yere gitse gol olabilir. Evet, yani 2,5-3 tane pozisyon vardı gole kadar ama bu arada Uğurcan'ın bir tane kurtarışı var sanırım. Olayık benim vurduğu yine gole kadar. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Buyur hocam. Ya ne tarafından bakayım bilmiyorum ki. Yani bir tarafta kalite ve oynama alışkanlığı yüksek bir takım. Diğer tarafta da yeni kurulmuş takım olmak için mücadele eden bir Trabzonspor. İşte orada tabii eksikler Trabzon cephesinde çok net hissedildi. Yani Savic, Mustafa, Onaçu, Olay bunlar Trabzonspor için vazgeçilmez oyuncular. Mevcut kadro içerisinde, oyunun içerisinde Trabzon cephesinden baktığım zaman yetenekleri çerçevesinde bölüm bölüm iyi oynamaya çalışan bir Trabzonspor var. Galatasaray biraz oyun içerisinde özellikle gole kadar geri koşturdular. Önde baskı yapmaya çalıştılar. Geldiler ikinci bölgede, birinci bölgede savunma tarafını yapmaya çalıştılar. Ama realite ne? Futbolda kalite birçok sorunu çözüyor değil mi? Şimdi atılan ilk golde Şalay'ın kenardan hamlesi arka direğe müthiş bir top. Sané'nin de Salah'ı Salah'ı toplamış kafası. Ya bunlar kaliteli oyuncuların yapacağı işler. İşte Barış'ın bitiriciliği. İkinci golde aynı şekilde Sané'nin müthiş derecede ara pası var orada. Yani kalite hani derler mi güç mü kalite mi ne kadar koşarsan koş. Kaliten varsa o güçle birleştirdiğin zaman iş başka bir yere gidiyor. Şimdi Sané'yi sezon başı hatırlayalım burada konuşurken. İnsanlar neler dedi değil mi? Ya işte olmayacak tutmuyor işte. Biz hep tartışma bekleyelim, açılıyor. bekleyelim, Belki gelecek biraz dediniz. zamana çünkü Zaha mı geliyor, fiziksel- Zaha mı tabii, geldi falan. evet, Yani yeni bir fiziksel Zaha olarak mı biraz olacak? zamana ihtiyacı vardı, tempoya ihtiyacı vardı ki bunu yakaladıktan sonra hem gücü var şu anda hem de oyun zekası ve kalitesi var. Şimdi hoca dedi ya yani her tarafında oyunun her tarafında var. Atıyorsun tutuyor. Bekliyor, oynuyor. Yani oynadığı oyundan müthiş derecede keyif alan bir sahne var. Defansa da yardım ediyor. Ekstra. Fiziksel toparladığı Fizik sürece olarak o iyi özellikleri durumda. var zaten. O Alman ekolünde onu yetiştiği için ona zaten gelme desen de prensip olarak pozisyonuna geliyor. Şimdi Barış sanki hiç ara verilmemiş gibi lige devam ediyor. Yine fiziksel takımın en fiziksel gücü yüksek oyunculardan bir tanesi. En hazır oyuncusu sana iki tane çok ciddi kanat oyuncusu, çok etkili kanat oyuncusu var. Dolayısıyla yani Yunus'un yine golcülüğünü bu maçta da devam ettirmesi Galatasaray için önemli. Diğer tarafa dönüyorsun işte o eksikler ben demiştim ki maçtan önce Ozan'ın performansı, işte Buçari'nin performansı, Oleikmen'in performansı ve Serdar'ın performansı belirleyici olacak demiştim. Trabzon adına takım halinde ne yapacaklar? Şimdi dördü de kendi mevkilerini ciddi derecede yadırgadılar. Hani Buçari ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Biraz sabretmek lazım, beklemek lazım ama insanlar beklentisi biraz fazla. Dolayısıyla ona karşılık vermesi lazım. Büyük takımda onu veremezseniz bu sefer rekabet içerisinde ezilirsiniz. Kolay olmaz. O Serdar hala o dağınıklılığını bir türlü toparlayamadı maalesef. İşte Ozan'la ilgili şunu söyleyebiliriz. Belki ilk defa sol bek oyunda tecrübesi var ama karşısında şu anda en formda, en etkili bir oyuncuya karşı oynamak da kolay değil tabii. Yani Sané'ye aldırdığın zaman artık ondan sonra yapacak hiçbir şeyin yok. Doğru pozisyona geçmek zorundasın. Dolayısıyla hak ettiği bir galibiyet çok da zorlamadan kazanan bir Galatasaray takımı oldu. Finalin ilk takımı belli oldu. Yani Galatasaray yine şu anda hazır görünüyor ya çok net söyleyeyim. Değil mi? Yani çok hazır görünüyor. Hani lige yine böyle başlayacaklar, iyi başlayacaklarmış gibi. Fiziksel olarak biraz toparlamışlar. İşte ilk ay belki hani o sakatlıktan döndükten sonra ritmi yakalamaması bir handikap gibi görünüyor ama daha zamanı var toparlar. Ama işte Torreira girdiği zaman iki tane pozisyon var. Belki Trabzon oradan golü bulacak. O araya gelip topu kesmesi mesela evet. başlangıcı öldürüyor. Atak başlangıcını bitiriyor. Dolayısıyla Galatasaray sakatlık olmadığı sürece Galatasaray takımı bu kadrosuyla bu ligin çok üzerinde. Bir kere bunu kabul edeceğiz. Daha dışarıda olan oyuncuları sayıyoruz işte. Jakobs yok, Singo yok, Osimhen yok. yok. Golünü attı bu arada az golünü önce. de attı evet. Lemina milli takımdan geldi. Daha o girecek işin içine. Yani dolayısıyla Galatasaray'a karşı oynamak hakikaten kolay değil. yani. Ama Trabzonspor şunu görmüştür bugün itibariyle. İşte 2 tane 3 tane oyuncunun olmaması takımın tüm dengesini alt üst ediyor. Bu Çok kadar net da bir olmaması şekilde. lazım değil mi? Bu Yani kadar da büyük- bu kadar normalde değil, bu kadar olmaması farklı lazım ama olmaması lazım. işte aradaki oyuncu kalite farkı belirleyici unsur oluyor Özgür. Öyle diyeyim. Evet. Sözü vereyim. Belki bu son iki karşılaşma Atletico Madrid içeride ve Manchester City deplasmanı üst üste. Yine çıkabilir bu arada 9 puanla. ilk Dokuz da çıkabilir. 24'te Dokuz da çıkabilir. Ya Öyle gibi bakıyoruz görünüyor değil mi? Evet, çıkabilir. Sadece bu iki maçtan puan alamazsa biraz moralsiz böyle 4 maçını kaybedip hani Monaco, San Gilloa, Atletico Madrid, City'ye kaybedersiniz kim ne diyecek? Atletico Madrid'de de kaybedebilirsiniz. Bence San Gilloa maçı veya deplasmanda Monaco'dan alınmayan değil bir mi? puan. Aynen. Bunlar Aslında birazcık birer talihsiz. puan, Evet. birer puan alsa. Olabilir. Şu an San olay Gilloa maçı garantilemişti yani. bir puanla da bitebilirdi San Gilloa maçı. Orada Uğurcan'a bir müdahale var mesela gol atan oyuncu orada katkı gördü falan filan. Eren'i de tebrik etmek lazım. Evet. Uzun zaman sonra tekrar formayı alması, iştahı,
Bir de golü ofansif bulması. anlamda Golü var. destek Çok iyi vermesi, çıkışlar var, golü devam bulması ediyor. çok önemli ki zaman zaman Jakobs'un sakatlığı Eren'in cezalı olmasından dolayı orada handikap yaşar mı diye söyledik ama Kazım da Kazımcan çıktı. o süreçte mesela orayı tolere etti. Ama şimdi o rekabetin içerisinde yine 3. pozisyona gelecek. Çünkü Eren, Jakobs ve Kazım da orayı tolere edebilecek gibi görünüyor. Dışarıda kalanlar da gollerini atıyor demiştim. Osimhen de Mozambik karşısında Nijerya'nın ikinci golünü atıyor. İlk golü Lukman atıyor, ikinci golü Osimhen atıyor. 2-0'la Mozambik'i geçip son 8'e çeyrek finale kaldılar herhalde değil mi? Son 16 turuydu diye hatırlıyorum. O takım da çok Daha tehlikeli ilk bir yarı. takım ya. Endidi nasıl? Endidi Daha kaptan ilk ya. yarı maç. Bitti diye. Yok ya. ilk Öyle yarı. mi? 45 mi? Pardon Tabii, ben ilk yanlış yarı. gördüm. İlk yarıymış. O takımı izlemek de zevkli. Endidi orta sahada mesela yine Beşiktaş'tan. Osayi Samuel eski Fenerbahçeli.